Arkadaşlar herkese selamlar ve iyi pazarlar. Wall Street hafta sonu değerlendirme ve piyasa analizi videoma hoş geldiniz. Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Veri akışları çok önemliydi. Bilançolar, çok önemli şirketlerin bilançoları geldi ve bunlar birçoğu iyi geldi. Bunları öncelikle bir değinelim. Sonrasında önümüzdeki haftaki veri akışına bakıp grafiklerimize geçelim istiyorum. Çarşamba günü biliyorsunuz faiz kararı vardı. Fed'in faiz kararı açıklandı ve beklenti dahilinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bundan sonra Powell'ın basın toplantısını tabii çok önemliydi. Bunu takip ettik. Powell basın toplantısında Eylül ayına ilişkin faiz indirimleriyle ilgili bir sinyal verebilir mi? Bunu yakalamaya çalışmıştık ama Powell da konuşmasında Eylül ayı ile ilgili bir sinyal vermedi. Aksine hala istihdamın güçlü olduğundan ve enflasyonun yüksek olduğundan tarifelerin belirsizliğinin devam ettiğinden bahsetti. Bu nedenle endekste de o gün bir geri çekilme oldu biliyorsunuz. Ondan sonrasında da bilançolarla Meta ve Microsoft'un bilançolarıyla, özellikle iyi gelen bilançolarıyla aftermarket'ta vadelileri de aldılar. Perşembe günü çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi yıllıkta biraz beklenti üstü geldi. O da biraz Powell'ın dediğini destekler nitelikteydi diyebiliriz. Ancak Cuma günü biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi beklentinin epey altında geldi ve bundan daha da önemlisi bir önceki iki veride de çok ciddi bir revizyona gidildi. Bu nedenle de Trump manipülasyon yapıldığını düşünmesi üzerine İstatistik Bürosu Başkanı'nı da görevden aldı. Bunun üzerine Eylül ayındaki faiz indiriminin bu biliyorsunuz tahminler var. %30'a düşmüştü tahmin. %80'lere kadar çıktı bu durumdan sonra. Çünkü bu konuyla ilgili manipülasyon çok çok önemli. Powell'ın da en çok dikkat ettiği konuların başında biliyorsunuz istihdam geliyor. İstihdam bozulmadan faiz indirimlerine çok sıcak bakmıyor. Bu konuda da bir manipülasyon gelmesi Eylül ayındaki faiz indirimi ihtimallerini biraz daha yükseltmiş oldu haftanın son gününde. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Adriana Kugler de istifa etti ve 8 Ağustos'ta görev bırakacak. Trump Adriana Kugler yerine birini tabii oraya atamak durumunda şu anda. Fed üzerinde bir baskı yaratır mı? Tabii ki yaratır ama yine yeterli sayıya ulaşılamayacağı için faiz indirimi konusunda yine gelişmeleri takip ediyor olacağız. Peki önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Bir önceki hafta kadar burada bir yoğun veri akışı yok. Salı günü hizmet satın alma müdürleri endeksi PMI gelecek. Aynı zamanda imalat dışı satın alma müdürleri endeksi PMI gelecek. Çarşamba günü Enerji Bilgisi İdaresi ham petrol stokları geliyor. Ve Perşembe günü yine bizi daha aslında yakından ilgilendiren işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Peki bir sonraki hafta sonu hangi bilançolar olacak onlara bakalım. Tabii bir önceki hafta kadar çok önemli bilançolar yok ama yine de birçoğumuzun portföyünde bulunan yine önemli bilançoları bu haftada karşılıyor olacağız. Pazartesi günü özellikle Palantir'in bilançosu gelecek kapanıştan sonra. Hims Hearst'ün, Mercado Libre'nin ve Axon'un bilançoları pazartesi günü gelecek. Salı günü açılış öncesinde Pfizer, Caterpillar ve British Petrol'ün bilançolarını karşılıyor olacağız. Kapanıştan sonra da önemli olan bu haftanın önemli bilançolarından biri olan AMD'nin bilançosu gelecek. Astera Labs'ın gelecek. Supermicro'nun gelecek. Bunları da takip edeceğiz. Çarşamba günü açılış öncesi Uber, Shopify, Oscar, Novo Nordisk. Bunların bilançosu geliyor. Kapanıştan sonra da AppLovin, Duolingo, Fortinet gibi şirketlerin de bilançosunu izleyeceğiz. Perşembe günü D-Wave, Celsius, Trade Desk, SoundHound, Kratos Defense, biliyorsunuz bu da benim beğendiğim şirketlerden biri. Bunların bilançosu geliyor. Cuma günü de Tempus AI, bu ara çok soruluyor. Tempus AI'nin da bilançosu gelecek. Önümüzdeki haftada bilanço dolu bir hafta olacak. Evet, Nasdaq 100 grafiğimizle başlayalım. 29 Temmuz'da hatırlarsınız şu kayan yıldız formasyonu ile ilgili bir tweet atmıştım. Bir sonraki günün mumu çok önemli. Eğer o da negatif kırmızı bir mum olursa artık düzeltme başladı diyebiliriz şeklinde bir tweet atmıştım. Ertesi günde zaten faiz kararı ve Powell'ın konuşması vardı. Bunlar olduktan sonra aslında kırmızı bir mum yakalandı piyasa kapanışına göre. Mum kırmızıydı. Ancak kapanıştan sonra Meta ve Microsoft'un
gelen gerçekten güçlü bilançoları sonrasında piyasayı çok sert bir şekilde vadeli de aftermarket'ta yukarı aldılar ve zirvede, neredeyse zirveye yakın bir kapanış yaptı. Sonrasında ise aslında burada tweet de attım. Endeksi ipten Meta ve Microsoft'un bilançoları aldı diye. Evet, o günü kurtarmıştı ama bir sonraki gün artık düşüşler başladı. Peki herkes soruyor, düzeltme nereye kadar devam edebilir, ne olabilir? O bölgelere birlikte bakalım. Öncelikle çok kısa bir düzeltme olacaksa şu bölgeye gelebilir demiştim. O bölgenin zaten altına geçti. Zaten daha da bir uzun bir düzeltme bekliyorum ben. Daha aşağıya gelebilecek bir düzeltme bekliyorum. Çok sert olmamak kaydıyla. İkinci destek olan bu bölge 22.600 bölgesi buraya yaklaşmıştı Cuma günü. Buraya yakın bir bölgede kapanış yaptı. Ama buranın biraz daha altına gelmesi daha sağlıklı olacaktır bence. Bir önceki zirvesi zaten biliyorsunuz çizmiştik 22.239'da. 50 günlük ortalamamız 22.354'te. 50 günlük ortalamaya kadar bir düzeltme sağlıklı olacaktır. Peki düzeltme en uç noktaya nereye kadar gidebilir diye konuşacak olursak, burada 200 günlük ortalama var, görüyorsunuz. Hemen üstünde de şurada çok önemli bence bir yatay desteği var. Çünkü şuradaki bayraktan sonra güçlü bir hacimle de buradan yükseliş başlamıştı. Ve geçen videoda da anlattım size, biliyorsunuz. Yükselen tepeler, yükselen dipler. Burası en son yükselen dip, yüksek dip bölgemiz. Bunun altında daha düşük bir dip almak düzeltmenin ötesine geçmek olarak yorumlanabilir. O nedenle ben en düşük 21.391 seviyesine kadar düzeltme beklerim. Buraya gelir anlamında söylemiyorum ama gelebileceği en düşük bölge burası olmasını beklerim. Tabii ki de daha aşağıda düşebilir. Aynı zamanda buraya gelene kadar 200 günlük ortalamada gün geçtikçe zamansallıkla buraya yaklaşacaktır. Burası güçlü bir destek olacaktır kanaatindeyim. Peki buraya geldi ya da buraya geldi hemen alım yapar mıyım? Yapmam tabii ki de. Buradaki dönüş mumlarını ararım. Yani burada 50 günlük ortalamaya geldi. Buraya kadar düzeltti. Burada iyi bir mum görürsem, iyi bir mum kapanışı görürsem orada artık yavaş yavaş pozisyonlanmaya başlarım. Buraya kıpkırmızı bir mumla geldi yarın pazartesi günü. Yani kırmızı marabouzu yaptı. 50 günlük ortalamada durdu. Bu şekilde bir alım yapmam mesela. Orada bir dönüş mumu mutlaka ararım. S&P'ye geçelim. S&P'de de aslında hemen hemen aynı grafik karşımıza çıkıyor. Yine şuradaki desteğe yakın kapattı. 50 günlük ortalama burada da bir önceki zirveye çok yakın ve 6140'tan geçiyor. Bu bölgeye kadar bir düzeltme devamı çok olası görünüyor şu anda. Eğer buranın da altına gelecekse Nasdaq yüzde de belirttiğim gibi şuradaki en yüksek dibin altına gelmesini beklemem. Burada 200 günlük ortalama zaten gelmiş bile, hemen hemen aynı seviyede. 100 günlük ortalama da hemen altında. Evet, Russell endeksi de yine tabi nasibini düşüşten alan endekslerdendi. Fakat Cuma günü biliyorsunuz bu İstatistik Bürosu'nun başkanının kovulmasından sonra ve tarım dışı istihdam verisinin gelmesinden sonra biraz Eylül ayındaki faiz indirim ihtimalleri artınca Russell endeksi biraz oradan tepki aldı. O nedenle Russell tabi small cap'lerden oluştuğu için faiz indirimlerine, bu haberlere duyarlı. O nedenle bu şekilde takip etmekte fayda var. 200 günlük ortalamadan tepkisini almış. 200 günlük ortalamanın altına inerse eğer 2110 desteği, onun da altında 2092'de de 100 günlük ortalaması bulunuyor. Evet, VIX ile ilgili çok konuştuk arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani VIX'in kullanımı aslında şimdi bir örnekle gördünüz. Yani VIX'i nasıl almalıyım, nasıl hece edersiniz, nasıl sürekli soruyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi endeks normalde Nasdaq 100, S&P endeksleri zirvelerine ulaştığında, VIX de artık şu diplere geldiğinde ben yavaş yavaş topluyorum. Sonrasında da yani bir pik yapıyor. Ya bir olay oluyor, ya bir veri geliyor, bir şey oluyor. Sonrasında da bu hareketi çokça gözlemliyoruz. Yani ben bu bölgeden de almıştım. Tabii tutamadım ben oraya kadar. Çünkü nakit oranım çok yükseldi. Nakit oranım çok yükselince bu sefer hece ihtiyacım kalmadı. Çünkü nakit beni heceledi aslında. O nedenle daha aşağılarda verdim ama buradan görüyorsunuz yani VIX %45'e yakın bir yükseliş sağlamış. Ben bu şekilde kendimi buralarda hece ediyorum. Hemen Max 7'a geçelim. Apple'da şu kanaldan hep bahsediyoruz.
Burada bir flama bayrak yapmıştı. Yukarı kırmıştı ama tutunamadı. Artık buna da işimiz açıkçası kalmadı. Tekrar tutunamayıp aşağıya sert bir mum bıraktı. Önceki hafta bilançosu gelen şirketlerdendi ve Apple'a göre bence çok güçlü bir bilanço getirdi. Beklentinin epey üstündeydi. Benim de beklentimin epey üstündeydi. Ancak 50 günlük ortalamanın da altına attı. Şu anda bütün ortalamaların altında Apple teknik anlamda iyi durmuyor. Yani 193-195 dolar civarına kadar bir geri çekilme sağlanabilir. Tabii ki endekste dikkate alınarak buna bakılmalı. Microsoft'la ilgili bu kanaldan hep bahsettik. Kanalı yukarı kırarsa devam, aşağıya kırarsa da kar stopları çalışır dedik. Kanalı yukarı tabi güçlü bilançoyla kırdı. Sonrasında buradaki 1.618 Fibonacci noktası olan 544 doların da üstüne çıkıp yaklaşık 555 dolara kadar yükseldi. Ancak sonrasında tabii ki endekste geri geldiği için tekrar kendini bu kanala attı. Yine bence burada bir kanal takibi yapmaya devam edilebilir. Çünkü burası çok güzel bir yükselen trend. Yani burayı çok güzel test etti her defasında. Buradan tepki aldı. Eğer bu kanalın altına atarsa da aşağıda ilk desteğimiz 501 dolarlar civarı. Daha da aşağıya gelmek isterse 50 günlük ortalaması 488 dolarları test etmek isteyebilir. Google'a geçelim hemen. Google'da bu kanal aralıklarını hep vermiştik. Şu bölgede akümüle oluyordu artık. Bu kanalı yukarı kırmıştı. Ancak endeksin geri çekilmesiyle bu kanalın altına attı Google. Düzeltme devam ederse burada Google'da 181-184 dolarlar arasına bir geri çekilme olabilir. Pozisyonu olanlar ya da pozisyon almak isteyenler bence bu yatay kanalları dikkate alarak pozisyonlarına devam edebilirler. Evet, Amazon'a geçelim. Amazon'da da 233 buralarda şu kırılımdan sonra biliyorsunuz şurada bir yine flama yapmıştı. 233 hedefli ben izlemeye almıştım. Bir sürede hatta portföyümde de bulunmuştu. Hedefine geldi. Hedefine geldikten sonra yine endeksle birlikte 50 günlük ortalamanın altına kadar bir düşüş yaptı. Şu anda 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama arasında. Teknik anlamda 200 günlüğün altı ve 50 günlüğün üstü güzel olmak üzere 200 günlüğün altı daha da kötü olmak üzere takip edilebilir bence. Nvidia bu yükselen trendi Cuma günkü kapanışa yani kötü kapanışa göre yine de korudu ve üstünde kapanış sağladı. Ancak pazartesi düşüş devam ederse burayı da aşağıya kırabilir. Kapanışı beklemek her zaman için çok önemli biliyorsunuz. Ben kapanışı bekliyorum. Yani bu pazartesi günü bir iğne atıp geri yukarı da toplayabilir. Endeks de bunu yapabilir. O nedenle kapanışı bekleyelim. Bu çok güzel bir trend sürüldü burada. Eğer kapanışta bunun altında kalırsa da long pozisyonlarda kar al yapılabilir. Uzun vadeli pozisyonlar tabii ki Nvidia için farklı. Tamamen trade anlamda konuşuyorum. Burayı aşağıya kırarsa ilk desteği 165 dolar olacaktır. Eğer orası da aşağı kırılırsa düzeltme devam ederse 50 günlük ortalaması 155 dolar civarında oraya kadar bir çekilme yapabilir. Evet, Tesla biliyorsunuz şu düşeni birçok kez kırmaya yeltendi, kırdı, üstünde kapattı ve tekrar içeri attı. Yani burada sürekli bize tuzaklar kuruyor. Artık 200 günlük ve 50 günlük ortalama da burada çok ciddi bir direnç oluşturdu. Hem de tam yükselenin yani düşen trendin kırılım direnç noktasında. O yüzden bu bölgeyi bir kere geçmesi lazım Tesla'nın rahatlayabilmesi için. Yani 325 dolarların üstüne atması lazım. Aşağıda her zaman bahsettiğim 292 dolar civarı önemli desteğini de aşağıya kırmadı. 100 günlük ortalamadan Cuma günü destek aldı ve biraz daha 100 günlük ortalamasının üstünde bir kapanış aldı. Tesla için en önemli noktalar aşağıda 292 dolar, yukarıda da 325 dolar olarak söyleyebiliriz. Evet, Meta'da bu önceki hafta iyi bilanço getiren şirketlerdendi. Burada biliyorsunuz bir bayrağı vardı. Yukarı kırdı. Bilanço ile birlikte kırdı. Sonrasında ise endeksle birlikte önceki zirvesine bir teyide geldi. Burada önemli olan nokta 740-741 dolar tutacak mı fiyatı? Eğer burada tutulma ve konsolidasyon gerçekleşirse tekrar yukarı hareketine başlayacaktır Meta. Eğer buranın altında kapanışlar olursa tekrar 223 dolar ve 50 günlük ortalaması olan 700 dolara yakın geri çekilmeler yaşayabilir.
Çok sorulan hisselerimize geçelim. Palantir ile başlayalım. Palantir önümüzdeki hafta yani pazartesi günü kapanış sonrası bilanço getirecek şirketlerden biliyorsunuz. Bu düşüşte yine aslında güçlü durdu ve bu kanalı bozmadı. Yani son gün yine %2,5 bir düşüş sağladı ama en azından yükselen trendini bozmadı. Bence elinde Palantir bulunanlar yükselen trendi takip edecek şekilde pozisyonlarına devam edebilirler. Yükselen trendi aşağı kırdığında aslında yükselen trendine 50 günlük ortalama da çok yakın. Ben olsam burada stopu 50 günlük ortalamanın altındaki günlük kapanışlar olarak alırdım. Çünkü burada hafif fake atmak isteyebilir, bazı trapler olabilir. 50 günlük ortalama burada stoplar için çok daha garanti. AMD de önümüzdeki hafta bilançoya getirecek şirketlerden, yanlış hatırlamıyorsam salı günü demiştik. Bu yükselen trendini yukarı kırdı. Ama şurada 174 ile 184 dolar arası önemli direnç bölgesi olduğundan bahsetmiştik. Buraya kadar geldi. Yani yükselişi 182.50 dolara kadar yükselmiş. Buradan endeksle birlikte tabii geri çekildi. Ancak şu yükselen kanalın direncine de şu anda sanki destek yapmış durumda görünüyor. Kanal içine tekrar atabilir pazartesi günü düzeltme devam ederse endekste. Orada da artık önemli desteklerimiz kanal desteği ve buradaki 147.75 dolarda olan yatay destek diyebiliriz. Evet, Nibius'e geçiyoruz. Nibius da bu hafta 5 Ağustos'tu diye hatırlıyorum. Bilanço getirecek şirketlerden. Benim de portföyümde var biliyorsunuz. Şuradaki konsolidasyon bölgesini burada biraz daha daraltmıştı son bir hafta 10 gündür. Şu anda yine burada %4.46 Cuma günü düşmüş. Önceki gün aslında güzel bir yükseliş yapmıştı ama yine 55-56 dolarların üstünde kapanış yapamadı. O nedenle tekrar kanal içerisine konsolidasyon bölgelerine geri döndü. 50 günlük ortalaması da 48 dolara artık yaklaştı. Bilanço da geldi. Çattı. Artık bilançoyu bekleyeceğiz. Bilançodan sonra bir hareket muhtemelen olacaktır aşağı ya da yukarı yönlü bilançoya göre. Evet, HUT buradaki yükselen kanalı biliyorsunuz, yükselen desteğini çizmiştik. Onun aşağısını test etti Cuma günü ancak yine onun üstünde bir kapanış yaptı. Yani gücü yetti bu kanal içerisinde kalmaya. Yine de güçlü duruyor tabii HUT. Ancak pazartesi günü düşme devam ederse, endeksler geri çekilmeye devam ederse ilk desteğimiz burada artık 90 dolar olacaktır. Fibonacci 1618 noktası. Eğer onun da aşağısına gelmek isterse 50 günlük ortalaması 86 dolarda. Bu bölge HUD'a önemli bir destek bölgesi. 86 dolarla 90 dolar arası. Sofi'ye gelelim. Sofi de güzel bilanço açıkladı. O açıkladığı gün biliyorsunuz çok ciddi 25 dolarlara kadar yükseldi. Ancak sonrasında bir haberle tabi çok ciddi aşağılara geldi tekrar. Yani o kazancın hepsini sildi. Ancak yine de Sofi güzel duruyor şu konsolidasyon bölgesinde. Eğer bu bölgenin üstüne atarsa, yani 22.20 dolar üstüne atarsa tekrar 24-25 dolarları test etmek isteyebilir. Ama endeksle birlikte düzeltmeye devam etmek isterse 20 dolar altında, 20.42 dolar altında, aşağıda 19 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir. Oranın da altında 18.42 dolar bir önceki zirvesine kadar geri çekilmek isteyebilir. Evet, Uber'e geçelim. Uber'de de bu yükselen trend aşağı kırılmıştı. Bir yaklaşık 7 gün 8 gün öncesinde, önceki haftalarda. Sonrasında burada artık düşüş onayları almaya başladığını önceki videolarda bahsetmiştik. 50 günlük ortalamanın altına kırılım önemli olur. Artık negatif anlamda olur demiştik. Altına kırdı ve şimdi de burada 50 günlük ortalamayı kendine direnç yapmış durumda. 86.57 dolar önemli desteklerinden biri. Oranın hemen üstünde kapattı Cuma günü. Eğer buranın altında kapanışlar gelmeye devam ederse 100 günlük ortalaması olan 83 dolarlara kadar iniş sürebilir. Hatta burası önemli bir yatay desteği, 81.70 dolarlara kadar da düşüşler gerçekleşebilir Uber'de.
Evet, HIMS'e geçelim. HIMS de biliyorsunuz buradaki direnci test etmişti. 68.74 direncimizi test etmişti. Hatta 70 dolarlarında biraz üstüne kadar çıkmış ama endekse birlikte o da tabii geri çekilip buradaki kanala tekrar kendini geri attı. Burada önemli nokta HIMS için 65 dolar. 65 doların üstündeki kapanışlar HIMS'i gene yukarı gitmek isteyecektir. Bu hafta yine bilançosu olan şirketlerden HIMS. Eğer aşağı gelmek isterse 50 günlük ortalaması olan 53.67 dolar ve 51.72 dolarlık yatay desteği de önemli konumda, buralara geri çekilmek isteyebilir. Evet, Oscar'a geçelim. Oscar'da da bu hafta bilanço geliyor. 13.34'teki destek epey bir tuttu Oscar'ı. Yani ne kadar yukarı aşağı çok volatil olsa da bu destek önemli bir destek. 13.34 dolar desteği önemli. Artık buranın altında kapanışlar işi 11.50-12 dolarlara kadar geri çekilmeye getirebilir. Tabii ki bilanço önemli. Bilançoda guidance önemli. Acaba Akay ile ilgili bir şeyler söylenecek mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Bunları takip etmek lazım. Oscar yatırımcısı bunlara dikkat edecek. United Health'e geçelim. Ya bununla ilgili çok tweet attım. Her videomda zaten çok sorulan hisselerde sürekli inceliyorum. Yani arkadaşlar her zaman söyledim. 50 günlük ortalamanın üstüne geçmeden, kapanış almadan günlük, hatta bir değil bence 2 günlük kapanış beklemek lazım bunda. Kesinlikle long pozisyon almamak lazım. Buradan döner mi? Oradan döner mi? İşte yani şuradan düşüşe başlamış bir kağıt. Burada da diyebilirdiniz buradan döner mi diye, dönmemiş. Burada da diyebilirdiniz, dönmemiş. Burada gap'li aşağı açılış yapmış, dönmemiş. Yani dönmedi mi? Dönmüyor. O yüzden dönüşü görüp bir pozisyona girmek her zaman çok daha güvenli. Yani bu maalesef kötü bir örnek oldu United Health ama teknik anlamda da çok iyi bir örnek. Düşen neydi o? Düşen bıçak tutulmaza. Çok iyi bir örnek oldu. Aşağıdaki destekleri geriden geliyor epey. Şuralara göre baktım. 212 dolar ve 187 dolar civarı destekleri var. Buralara kadar geri çekilme gelebilir. Benim yani 50 günlük ortalama üstünde tutunsa da alacağım bir hisse senedi değil ama çok sorun oluyor. Kesinlikle 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar görmeden bence bu hisseye long pozisyon girilmemeli. Tekrarlıyorum yani bu uyarımı. Lemonade'e geçelim. Evet, buradaki yükselen kanalı aşağıya kırdı, onayını aldı. Bunlardan hep bahsetmiştik. Sonra buradaki desteğinden tekrar bir tepki aldı. Sonra tekrar o desteğe bir geri dönüş yaptı. Sonrasında bir tweet attım biliyorsunuz. Burada bir obo oluştu. Dikkat edin diye. Bu obonun da boyun çizgisi yine aslında bizim bu desteğimizin olduğu bölgeydi. 38 dolarlar civarı. Altındaki kapanışlar oboyu çalıştırır dedik. Altında kapanış aldı ve şimdi o obonun boyun çizgisi civarından düşüş onayı alıyor görüntüsünde. Ama aşağıda da çok önemli iki desteği var. 200 günlük ve 100 günlük ortalama birbirine çok yakın ve iyi destek olacaktır. Bu bölgede belki bir süre konsolide olmaya çalışıp sonrasında yukarı ya da aşağı hareket yapmak isteyebilir. Ya da endeks bozmaya devam ederse pek buraları da dinlemeyip aşağıya gelmek isteyebilir. Böyle bir durumda ilk desteği şu bölge olacaktır. 33 dolar civarı ilk desteği olacaktır. Eğer burası da tutmazsa aşağıya 29-30 dolarlara kadar düşüş gerçekleşebilir. Evet, İren'in bu konsolidasyon bölgesinden, bayrağından bahsetmiştik. Kırılım bölgesi önemli. Kırılım beklenmeli yeni pozisyonlar için demiştik. Mevcut pozisyonlarda da aşağıya kırılım olursa kar al yapılabilir diye konuşmuştuk. Aslında eğer kar alındıysa çok da iyi olmuş. Çünkü kar al noktasının altında %11 kadar da düşüş yapmış sonrasında. Önceki zirvesinin altında kapanış almış. O da şu anda İren için iyi görünmüyor. Eğer 16 dolar üstüne tekrar atıp kapanış yapamazsa aşağıda 13-14 dolarlara kadar geri çekilebilir görüntüsünde. Evet, Rocket Lab açıkçası çok da fazla endeks dinlemiyor gibi. Ben çok güçlü görüyorum. Hem grafiğini hem şirketi. Tabii ki şu anda buralar biraz pahalı olabilir ama hikayesi çok güçlü. Temeli yine nazaran diğerlerine göre, rakiplerine göre çok daha iyi. O nedenle şu anda şurada bu şekilde bir flama yapıyor.
Bence bu filamanın kırılış yönü önemli. Aşağıya kırarsa 50 günlük ortalaması 35-60'da oraya kadar geri çekilebilir. Biraz daha geri çekilmek isterse 33 dolar olan, yaklaşık 33.34 dolar olan önceki zirvesine kadar geri çekilmek isteyebilir. Benim düzeltmede portföyüme eklemek istediğim hisselerden biri Rocket Lab. ASTS'ye bakalım. ASTS de burada 1.618 Fibonacci noktasının hemen galiba 52.46 hemen üstünde kapanış yapmış. Bu bölgeyi korumak istemiş. Önümüzdeki haftaki durumuna bakmak lazım. Eğer burada 52.40 yani 52.50-53 dolarlar üzerinde kapanışlar gelirse tekrar buradan bir yukarı harekete başlamak isteyebilir. Ancak buranın altında gelen kapanışlar yaklaşık 41-42 dolarlara kadar bir geri çekilme. Şuradan şöyle gösterelim. Evet, yani 42,5-43 dolarlara kadar bir geri çekilmeye sebep olabilir. 50 günlük ortalaması da burada. Bu bölge 42-43 dolar bölgesi önemli destek bölgesi ASTS için. Evet, artık bunu kaldırabiliriz Archer için. Bunun bir gerekliliği kalmadı. Bu üçgeni kırdı, yukarı gitti önceki zirvesine kadar. Oradan çok sert bir düşüş yaptı. 100 günlük ortalamasına kadar da geri geldi Archer. 100 günlük ortalamasının da altında kapanış alırsa burada artık 9 dolara kadar geri çekilme yapabilir. Burası önemli bir yatay desteği. Aynı zamanda 8.46'da da 200 günlük ortalaması var. Oraya kadar da geri çekilmek isteyebilir. Volatil bir hisse. Sürekli haberler geliyor kurumsallarla ilişkin. Onları da takip etmekte fayda var. Tabii bir hikaye şirketi, pre-revenue şirket. Benim de portföyümde şu anda sıfır maliyetli var. O nedenle biraz daha rahatım. Gidişata göre Archer'da da ek alım yapar mıyım yapmaz mıyım ona da karar vereceğim. CrowdStrike'a geçelim hemen. CrowdStrike'da bu yükselen trend kırıldığında tam burada haber vermiştim. Artık yükselen trend kırıldı. Kar allar çalışabilir, yani pozisyonu olanlar burada artık kar alabilir diye. Oranın üstünden yaklaşık %10 civarı bir düşüş gerçekleşmiş. Şimdi de önceki zirvesinin de altında kapanış almış. 100 günlük ortalamaya da neredeyse bir deyip gelmiş. Burada önemli olan noktalar, destek noktalarımız 432.90 dolar 100 günlük ortalaması ve aynı zamanda 421 dolar civarı da şuradaki Fibonacci seviyesi diyebiliriz. Yukarıda tekrar 455.59 dolar olan önceki zirvesinin üstünde kapanışlar alamazsa bu bölgede konsolide olmaya devam etmek isteyebilir. CoreView'u da bana çok soruyorsunuz. Bu da o yüzden çok sorulan hisseler arasında. Bu bölgede şurayı aşağıya kırdığında uyarmıştım, biliyorsunuz. Yukarı kırılım gelmeden zaten herhangi bir long pozisyon almayın demiştim. Burada da aşağıya kırdığı için artık bekleme taraftarıyım. 50 günlük ortalamaya kadar düşer demiştim. 50 günlük ortalamaya kadar düştü burada. Sonrasında yine bu düşeni test etti. Ama oranın üstünde kapanışlar alamayarak bu sefer 50 günlük ortalamanın altına sarkıp günlük kapanışlar aldı. Ve burada artık düşen teyitleri görüyorsunuz. Hep burayı 50 günlük ortalamayı direnç yapmış kendine. Buranın üstünde kapanışlar alamamış ve düşüş devam etmiş. CoreView'da pozisyon almak isteyenler için en önemli nokta şu çizginin üstünde, beyaz çizginin, beyaz düşenin üstündeki günlük kapanış. Alınacaksa burada pozisyon alınmalı. Alınacaksa bence pozisyon ikiye ayrılmalı. Burada bir parça pozisyon alınmalı. Sonrasında da 50 günlük ortalamanın üstünde de kapanışlar alırsa bir parça daha eklenmeli. Ben olsam CoreView'da bu şekilde işlem yapardım. Aşağıda ise destek noktalarımız. Bu bölge bir destek olabilir. Burası önemli. Yani 97 dolar civarı bir destek olabilir. Eğer buralarda tutmazsa aşağıda tabi burada destekler var ama yani bunlar tek mumluk destekler. Daha öncesi yok çünkü şirketin. 83 dolar civarı tekrar bir destek yapmak isteyebilir. Eğer oralarda tutmazsa şu çanak yaptığı bölge olan 64.60 dolar bölgesine kadar inebilir. İner mi bilemem. Sadece ihtimaller üzerinden konuşuyorum. EOS bu yatay direnci geçemeyip şuradaki desteğinin de altında bir kapanış yaptı. Artık bunu da silebiliriz. Bununla da çok işimiz kalmadı.
EOS'de desteğimiz 50 günlük ve 100 günlük ortalama olan 4.95 dolar civarı bir desteği var. Burası önemli bir destek. Yukarıda da şurası 5.58 direnç yapmış durumda. 5.58'in üstündeki kapanışlar bu konsolidasyon bölgesi olan bölgede tekrar konsolide olmasını sağlayabilir. Ama öncelikle 5.58, 5.60 üstü kapanışlara ihtiyacı var tekrar yukarı ivmelenmesi için. Evet, Zeta benim de portföyümde olan hisselerden biliyorsunuz. Şuradaki bir yükselenini ben şimdiden koydum eğer temas etmek isterse diye. Ancak 50 günlük ortalamasından bir tepki aldı. Cuma günü daha çok düşmüştü. %3.64 eksi de günü kapattı. 50 günlük ortalama ve 100 günlük ortalama burada önemli destekleri. Neler onlar? 14.44 50 günlük ortalaması, 13.92 100 günlük ortalaması. Bu bölgeye gelip buradan tekrar kalkmak isteyebilir ya da aşağıda şu beyaza kadar da gelip burayı da test etmek isteyebilir. Göreceğiz bakalım. Yukarıdaki 16 dolar civarı olan 16.33 olan direnci de önemli. Buranın üstündeki kırılışlar ve oradaki günlük kapanışlar artık hisseyi daha yukarı taşımak isteyecektir. Önceki burada bir hype yaşanmıştı biliyorsunuz. Oradaki zirvesi olan 18 dolarlara kadar gelmek isteyebilir. Artık 200 günlük ortalamada bu bölgeye zaten giriş yaptı. 18 dolar, 17.93 dolar civarında 200 günlük ortalaması var. Değerli metallere geçelim. Altın yine bu kanalımızda hareketine devam ediyor. 100 günlük ortalamasından da tepki almış. Bu tepki onu 50 günlük ortalamanın üstüne kadar atmış. Cuma günü tabi %2.21'lik güçlü bir yükseliş yaptı. Altın burada şu anda konsolide olmaya devam ediyor. Bence hala bir yönü yok. Yani bu short açılacak bir durumu da yok. Long açılacak bir durumu da yok. Ne zaman short ya da long pozisyonlar burada değerlendirilir? Bence 3440 civarı. Şuranın üstündeki günlük kapanışlarda long. 3243 3240 civarının altındaki kapanışlarda da buradaki kapanışlarda da short olarak devam etmek gerekiyor. Şu anda hala konsolidasyon bölgesinde. Evet, gümüşle ilgili biliyorsunuz şu trendi güzel sürmüştük. Sonrasında burada artık dedim ki aşağı kırdı kapanış geldiğinde ben kar alırım. Burada ben kar almıştım. Şu bölge civarında kar aldım. 37.40'larda 37-39'du galiba o civarda kar aldım. Sonrasında da 50 günlük ortalamasında test etti. Aşağısında sarksa bile ama üstünde kapattı. Gümüş için şu anda bence bir pozisyon almalık herhangi bir durum yok. 50 günlük ortalaması destek olacak mı? Bunu takip etmek lazım. Çünkü destek olamazsa aşağıda 35-45'e kadar sarkabilir. Yukarıda da 37-25 üstünde tekrar belki şunu artık direnç yapıp devam etmek isteyebilir. Onu takip edeceğiz. Şu anda gümüşte flat pozisyonda olmakta bence fayda var. Kripto paralara geçelim. Bu ara kripto paralarda epey hareketli. Dünkü yayında bir arkadaşımız sormuştu Bitcoin'in olası dönüş yerleri neresi diye. Ben de demiştim ki 50 günlük ortalamasına kadar gelmiş. Burası aslında olası bir dönüş bölgesi. Ancak burada iyi bir mum aramamız lazım. Yani bir dönüş mumu aramamız lazım diye. Şu anda kuvvetli olmaya çalışan bir mum geliyor. Henüz hacim tabi sabah saatlerindeyiz. Hacim şu anda çok iyi değil ama günlük kapanışı kesinlikle beklemek gerekiyor. Ve mumun da durumuna bakmak gerekiyor. İri gövdeli yeşil bir mum, bu yutan boğa tarzı bir mum olursa burada hacim de bunu biraz desteklerse ve o şekilde kapanış gelirse buralardan pozisyon denenebilir. Nasıl denenebilir? 50 günlük ortalamanın altında kesin stop olmak şartıyla denenebilir. Ethereum'da da durum biraz daha yani Bitcoin şu anda Ethereum'a göre teknik anlamda daha iyi görünüyor. Çünkü önceki mumun hem üstünde buradaki kırmızının üstünde yeşili var. Hem de destek almış bir yerden. Burada henüz bir destek yok. 3500 dolar civarı direncin üstüne kırdığında ancak kırdığında ve orada kapanış aldığında Ethereum için daha olumlu konuşabilirim. Benim burada bir short pozisyonum var. 3500'ün üstünde kapanışta stop olmak kaydıyla aşağıda da 3300 civarı pozisyonumu kapatmayı planlıyorum eğer gelirse. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz haftanın bir özetini geçtik. Grafiklerimize baktık. Düzeltme ile ilgili herkesin tabi soruları var. Nereye kadar gider? Hiçbirimiz bunu bilemeyiz. Ancak
Anlamlı mumlar, anlamlı dönüşler aramak durumundayız. Önemli destek noktalarında. Onları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de lütfen abone olmayı tekrar unutmayın. Like'larınızı da lütfen bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar.